Herkese merhaba. Bu videoda biberiye suyu hakkında merak edilen her şeyi anlatacağım. Aslında bu video benden uzun zamandır isteniyordu ancak çekmeye bir türlü fırsat bulamamıştım. Kısmet bugüneymiş. Daha önce biberiye yağı hakkında videolar çekmiştim. Hem biberiye yağının saçlarımıza olan faydalarını anlattığım bir video var, hem de cildimize olan faydalarını anlattığım bir video var. Biberiye yağı hakkında merak ettiğiniz şeyler varsa o videoları izleyebilirsiniz. Biberiye yağının saçlarımıza olan faydalarından bahsederken aslında biberiye suyunun da saçlarımıza çok fazla faydası olduğunu söylemiştim. Ancak o videonun konusu biberiye yağı olduğu için biberiye suyu hakkında detaylı bir bilgi vermemiştim. İşte o detaylı bilgiler bu video içerisinde yer alacak. Öncelikle biberiye suyunun saçlarımıza olan faydalarından bahsedeceğim. Tabii ki biberiye suyunun sadece saçlarımıza değil, cildimize de çok fazla faydası var. Fakat bu videonun konusu biberiye suyunun saçlarımıza olan faydaları ve nasıl kullanılacağı. Bu nedenle sadece saçlara olan faydalarından bahsedeceğim. Ardından biberiye suyunu nasıl hazırlamamız gerektiğini anlatacağım. Size bir tarif vereceğim. Daha sonra da bu biberiye suyunu saçlarımıza nasıl kullanmamız gerektiğini, nasıl uygulamamız gerektiğini anlatacağım. Kısa ve öz bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Videoyu mutlaka sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü daha önceki çektiğim videolarda sorulan soruların çoğu benim zaten video içerisinde anlatmış olduğum şeyler. Videoyu izlemeden direkt olarak bilgi alıp gitmek istiyorsunuz. Ancak bu şekilde yapanlar emeğe saygısızlık yapıyorlar. Çünkü izlemeden soru sorup gittiğinizde benim emeklerim tamamen çöp olmuş oluyor. Tabii ki videoyu izledikten sonra hala anlamadığınız bir kısım olursa ya da merak ettiğiniz farklı bir şey olursa tabii ki sorabilirsiniz. Ben zaten yorumlarda sormanızı istiyorum sizden. Bunları cevaplandırırım. Sıkıntı yok. Fakat izlemeden sorduğunuz zaman emeğe saygısızlık oluyor. Buna da özen göstermenizi sizden rica ediyorum. Şimdi biberiye suyunun saçlarımıza olan faydalarına gelecek olursak. Biberiye suyunun çok fazla faydası var saçlarımız için. Saçların dökülmesini azaltıyor, dökülmesini önlüyor, saçları güçlendiriyor ve daha hızlı uzamasına katkı sağlıyor. Ayrıca kepek oluşumunu da önlüyor. Tüm bunların dışında düzenli olarak biberiye suyunu kullanırsak saçlarımızın zamanla daha parlak bir görünüm elde ettiğini fark edebiliriz. Çünkü biberiye suyu saçların da parlak olmasına katkı sağlıyor. Daha ne olsun, birçok faydası var saçlarımız için. Peki biberiye suyunu nasıl hazırlayabiliriz? Şimdi bunu anlatacağım fakat öncelikle zamanı olmayanlar, ben bunlarla uğraşamam, çok üşengeçim diyenler varsa içinizde hazır satılan biberiye suyu da satın alabilirler. Fakat dikkat etmeniz gereken nokta şu: satın alacağınız biberiye suyunun mutlaka doğal içerikli olmasına özen gösterin. Fakat benim size vereceğim tarif çok kolay, çok basit. Üşengeç olan kişiler bile rahatlıkla hazırlayabilirler biberiye suyunu. 1 litre suyu kaynatın. Su kaynadıktan sonra içerisine 5-6 dal taze biberiye ekleyin ve 10 dakika kadar daha kaynatmaya devam edin. Daha sonra ocağın altını kapatın ve soğumaya bırakın. Suyumuz soğuduktan sonra süzelim ve artık kullanıma hazır. İşte bu kadar basit. Bu hazırlamış olduğumuz suyu 1 hafta 10 gün kadar kullanabiliriz. Tabii ki buzdolabı içerisinde muhafaza etmemiz gerekiyor. Aksi takdirde bozulabilir biberiye suyumuz. 10 günü geçtikten sonra ben pek kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü biberiye suyu ne kadar taze olursa o kadar faydalı olur. Bu nedenle 10 günü geçtikten sonra yeni bir biberiye suyu hazırlamanızı öneririm sizlere. Bunun dışında dikkat etmeniz gereken husus, biberiye suyunu kullandıktan sonra saç diplerine sıktıktan sonra mutlaka saç diplerinize masaj yapın. Bu kan dolaşımını hızlandırır ve daha fazla fayda etmesini sağlar. Bu nedenle saçımıza biberiye suyunu sıktıktan sonra saç diplerine parmak uçlarımızla, bakın bu çok önemli, tırnaklarla değil, parmak uçlarıyla masaj yapmamız gerekiyor. Tırnaklarla yaparsak saç derisi hasar görebilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Bu arada biraz rahatsızım. Boğazım ağrıyor.
Eğer takılırsam kusura bakmayın. Mümkün olduğu kadar sizi sıkmadan anlatmaya çalışacağım. Biberiye suyunu her gün kullanmak gerekiyor. Her gün, günde 3-4 defa da kullanabilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok. Ama en az bir kez kullanın mutlaka. Kullandıktan sonra durulamaya da gerek yok. Bu nedenle çok kolay bir şekilde kullanabilirsiniz biberiye suyunu. Tabii ki isterseniz durulayabilirsiniz fakat zorunlu değil. Ayrıca ben bir tavsiyede daha bulunmak istiyorum sizlere. Biberiye suyumuzu hazırlarken içerisine 4-5 dal taze biberiye ekleyeceğimizi söylemiştim ya. İşte o biberiyeleri eklerken isterseniz ekstra olarak bir tutam karanfil de ekleyebilirsiniz. Etki daha da artar çünkü karanfil suyu da saçlar için çok aşırı derecede faydalı. Fakat bu zorunlu değil. Bu benim tercihim. İsteyen böyle kullanabilir. İsteyen sadece biberiye suyu olarak da kullanabilir. Bunun dışında şunu da merak edebilirsiniz. Şimdi taze biberiye kullanın dedim. Ancak bende tazesi yok. Sadece kurutulmuşu var diyorsanız kurusu da olur. Hiçbir sakıncası yok. Sadece tazesinin daha etkili olduğunu düşünüyorum. Fakat kurusunu da kullanabilirsiniz. Ve son olarak şunu da belirteyim. İlk defa biberiye kullanacaksanız biberiyeye karşı herhangi bir alerjiniz olup olmadığını bilmiyor olabilirsiniz. Bu nedenle tedbir amaçlı küçük bir bölgeye uygulayıp birkaç saat bekleyin. Herhangi bir reaksiyon görmezseniz, olumsuz bir sonuç olmazsa gönül rahatlığıyla düzenli olarak kullanmaya başlayabilirsiniz. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Mutlaka kanala abone olun, videoyu beğenin ve yeni videolardan haberdar olmak isterseniz bildirimleri de açabilirsiniz. Hepinize faydalı olması dileğiyle yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Merak ettiğiniz şeyler varsa mutlaka yorumlarda sorun. Ya da biberiye suyunu daha önce kullanıp memnun kaldıysanız memnuniyetinizi de belirtebilirsiniz. Tüm bunların dışında farklı bir konuda video çekmemi istiyorsanız, eğer bilgi sahibi olduğum bir konuysa mutlaka o konuda da video çekerim. Yorumlara yazmanız yeterli olur. Ancak bilgi sahibi olmadığım bir konuda video çekmemi isterseniz tabii ki prensip gereği bilgi sahibi olmadığım hiçbir konuda video çekmiyorum. Eğer bilgi sahibiysem mutlaka zaman ayırmaya çalışırım. Herhangi bir zaruriyetim yoksa mutlaka da size istediğiniz videoyu çekerim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.